Diyelim ki İstanbul'da yaşayan bir vatandaşsınız. Kim bilir, belki yoğun bir iş hayatınız var. Ya da sınavları yeni bitmiş bir öğrencisiniz. Veya çok başka bir yerden İstanbul'u ziyarete geldiniz. Şu hayatta pazar gününüzden başka neyiniz var ki? Bir sebepten çıktınız dışarı. Neresi olsun? Taksim belki. Kim bilir belki sevdiklerinizle yürüyor, konuşuyor, etrafa bakıyordunuz. Ardından bir ses duydunuz. Hava karardı. Etraftaki insanlar koşarak kaçmaya başladılar. Genci, yaşlısı, çocuğu, turisti fark etmeksizin koştular. Belki siz de koştunuz. Belki de koşamadınız. 13 Kasım Pazar günü Taksim'deki patlama haberi hepimizi derinden sarstı. Terör maalesef yeniden gündemimize oturdu. Fillerin tepişip çimenlerin ezildiği bir dünyada aklımıza ilk olarak bunun failleri kim, neden bunu yapıyorlar, amaçları ne gibi sorular geldi. Ancak kanalımızın formatı gereği burada bunları cevaplamayacağız. Asıl olarak şunları cevaplamak istiyoruz. Terör ne? Terörizmin hedefleri neler? İnsanları teröre iten şey nedir? Bunun tarihsel arka planında ne yatıyor? Terör tanımı bölgeye ve ülkelere göre değişiklik gösterse de tüm dünyanın ortaklaştığı bir tanım var. Terör, belli bir insan grubunu etkileme amacına sahip, masum hedeflere karşı yönlendirilmiş, önceden tasarlanmış, siyasi amaçlara sahip şiddet olarak kabul edilir. Terör kelimesi Latince terror'dan gelmektedir. Kelime, korkudan titreme, titremeye sebep olma gibi anlamlara tekabül eder. Görüldüğü üzere terör kavramı temel olarak korku ifadesini içerir. Günümüzdeki anlamıyla terör kavramı ise ilk defa Fransız devriminden sonra kullanılmıştır. Türkçe'de ise buna ek olarak yıldırma kavramı da kullanılıyor. Ayrıca 1980 Türkiye'sinde terör, anarşi kelimesiyle özdeş kullanılmışsa da anarşinin terör kavramını tam olarak karşılamadığı söylenmelidir. Şöyle söyleyebiliriz ki, korku ifadesi birçok dilin terör tanımında yer almakta. Ancak bununla birlikte şiddet ve dehşet ifadeleri de kullanılır. Her terör bir şiddeti içerir. Ancak her şiddet bir terör değildir. Bir şiddet veya saldırı olayının terör kabul edilmesinde bir takım ölçütler bulunur. Bunlardan ilki bir terör olayının siyasi bir amaç uğruna gerçekleştiriliyor olmasıdır. Örneğin bir grup insanı veya siyasi bir kimliğe hedef almadığınız takdirde bu, literatürde terör eylemi olarak nitelendirilmez. Siyasi bir kimlikten kastımız suikast ve benzeri gibi saldırıları içermektedir. Terör eylemlerinin bir başka ölçütü ise şiddet içeriyor olmaları ve bunu yaparken korkuyu yayma ve insanları yıldırma politikasının uygulanmasıdır. Terör eylemlerinde öncelikle masum insanlar ve stratejik öneme sahip noktalar hedef alınır. Ki burada amaç çirkin eylemlerini daha fazla insana gösterebilme, böylece daha çok insanı etki altına alıp korku salabilmektir. Terör eylemleri veya genel anlamda terörizm planlı, sistemli, örgütlü hareketlerdir. İlk hedefleri daima panik yaratmak. Herhangi bir terör olayının veya terörizmin anlaşılması için tarih bilimine başvurmak gerekir. Tarihsel bir sürece dayanmayan hiçbir terör örgütü veya eylem yoktur. Siyasi hedefler uğruna şiddet kullanımı maalesef insanlık tarihi kadar eskidir. Terörizm, siyasi şiddet gibi alanlarda uzman tarihçi Walter Laqueure'a göre tarihteki ilk terörist örgüt belgeleri M.Ö. 70'li yıllara dayanıyor. Bunlar sicari olarak adlandırılan bir gruba aittir. Bu örgüt Orta Doğu'da ortaya çıkmıştı. Kendini dini çatıda toplamış örgüt üyeleri gündüz kalabalık yerlerde ve beklenmedik anda düşmanlarına arkadan saldıran kişilerden oluşuyordu. Başlıca silahları Sice adını verdikleri kısa kılıçlarıydı. Devlet arşivlerini ortadan kaldırmak, buğday ambarlarını yakmak gibi eylemlerde bulunmuşlardır. Laqueure'ın belgelediği ikinci terör örgütü ise yine Orta Doğu'da ortaya çıkmış ve din temelli olan Haşhaşilerdir. Selçuklu'ya karşı eylemlere girişmiş bu örgüt, Hasan bin Sabbah'ın önderliğinde kurulmuştu. Bu örgüt günümüzdeki din temelli terör örgütlerine benzerliği sebebiyle önemlidir. Hasan bin Sabbah müritlerini askeri mücadele yerine suikastçı olarak yönlendirir. Müritlerin kendine bağlanması için uyuşturucu kullanması da ilgi çekici bir yöntemdir. Örgüte Haşhaşiler denmesinin sebebi de budur. Orta Çağ'dan bugüne kadar birçok terör eylemi gerçekleşti. Ancak uzmanların çoğu modern terörizmin başlangıcını Fransız ihtilaline dayandırıyor. Robespierre ve yandaşlarının iktidarda oldukları döneme terör rejimi deniyordu. 500 bin kadar insan siyasi suçlu ilan edildi. Bunların 15 bin kadarı mahkemeye bile çıkarılmadan idam edilirken
1793-1794 arası toplam 40.000 insanın idam edildiği de söylenir. İnsanları veya toplulukları teröre iten tarihsel, toplumsal, siyasal, ekonomik nedenler olabileceği gibi kişisel faktörler de teröre yönlendirebilir. Terör başlıca şiddet ve saldırganlıktan beslenir. Şiddet ve saldırganlık kavramları günümüzde iç içe geçmiş durumdadırlar. Öyleyse öncelikle şunları sormak gerekir. Saldırganlık nedir? İnsanlar ne gibi durumlarda saldırganlaşır? Hangi psikolojik süreçler etmendir? Saldırganlık, Dünya Sağlık Örgütü'nce birine fiziksel zarar vermeyi hedefleyici davranış biçimi olarak tanımlanır. Saldırganlık doğrudan şiddetle ilintilidir. Saldırganlığın psikolojisinde ise çeşitli yaklaşımlar bulunuyor. Biz yalnızca ikisine değineceğiz. Bunlardan ilki davranışçıların saldırganlık yaklaşımı. Davranışçılara göre bireyler saldırgan davranışları ya bizzat yaşayarak ya da gözlemleme yoluyla toplumdan öğrenirler. Bu noktada aklımıza şu geliyor. Neredeyse her birimiz şiddet eylemlerine doğrudan maruz kalıyor, hiç olmazsa şahit oluyoruz. Fakat bunu bizler neden taklit etmiyoruz? Gelişen reaksiyonlar teröristle normal arasında neden farklı? Hayatı alımlama biçimiyle mi alakalı? Yoksa işin içinde başka etmenler de var mı? Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Davranışçıların saldırganlığı tanımlama biçimleri sizce doğru mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizce davranışçıların yaklaşımı yetersiz kalmakla birlikte içgüdücülerin tanımı daha doğru bir noktaya parmak basıyor. Psikanalitiğe göre birey dünyaya iki eğilimle gelir. Yaşam ve ölüm içgüdüsü. Dolayısıyla Freud saldırganlığı ölüm içgüdüsünün dışa vurumu olarak tanımlar. Terör kavramı özellikle 11 Eylül olaylarından sonra çok tartışılmış bir kavramdır. Birçok diziye, filme konu olduğu gibi edebi eserlere, hatta tiyatro oyunlarına dahi konu olmuştur. Eğer terör kavramının tartışıldığı bir oyun seyretmek isterseniz Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndaki Terör adlı oyunu izleyebilirsiniz. Ben oyunu şahsen deneyimlediğim ve keyif alarak izlediğim için tavsiye ediyorum. Oyunda terörü engellemek adına masum insanların ölümüne sebep olan bir pilotun hikayesi tartışılıyor. Oyun interaktif olduğu için sonu tamamen seyirciye bırakılıyor. Gördüğünüz gibi insanları teröre iten birçok etmen bulunuyor. İçgüdüsel, davranışsal etmenler, siyasi ve toplumsal baskı gibi unsurlar. Hatta bazı terörist oluşumlar belli gruplarca sempati toplayarak yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ancak hedefi bahanesi ne olursa olsun hiçbir terör eylemi meşru değildir. Kabul edilemez. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki dünya üzerindeki tüm terör örgütlerinin tek bir ortak amacı vardır. O da masum insanlara korku salmak, onları sindirmek. Bizler bunun farkında olmalıyız. Yaşadığımız bu acı deneyimin dünyanın hiçbir yerine tekrar etmemesi dileğiyle.